Merhaba değerli izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli, cevizli ve üzümlü güzel bir kekimiz var. Bunun için malzemelerimiz şöyle: 4 tane yumurta, 2 bardağa yakın şekerimiz var. Tam 2 bardak koymadım. Çünkü içinde üzümümüz olduğu için çok fazla şeker tadı versin istemedim. O yüzden 2'den az şekerimiz. 3 bardak elenmiş unumuz var. Biraz zerdeçal kullanacağım. Tarçın, hamur kabartma tozu. 2 tane kullanmayı tercih ediyorum güzel kabarması için. 1 paket şekerli vanilin. Biraz dilerseniz haşhaş da koyabilirsiniz. Ben koymak istiyorum bugün. Eğer seviyorsanız tadını haşhaş koyabilirsiniz. Çok az limonun suyu. Birkaç damla yani limon suyu. 1 bardak ayçiçek yağı. 1 bardak süt. Doğranmış cevizimiz. Kuru üzümümüz. Evet, bunlar malzemelerimizin arasında mevcut. Ve öncelikle yumurtalarımızı çırpacağız. Çırparken de bir fiske biliyorsunuz tuz katıyoruz ki yumurtalarımız daha güzel kabarsın. Evet, şimdi sıra bu malzemeleri çırpmaya geldi. Evet, tuzumuzu yumurtalarımıza ekliyoruz. Gördüğünüz gibi çok az bir miktar. Önce yavaşta çırpmaya başlıyoruz. Ardından orta hız. Ve en son olarak da en yüksek hızımıza getiriyoruz. Evet, yumurtalarımızın kıvamını görüyorsunuz. Bembeyaz oldular ve kabardılar. Şimdi şekerimizi ilave ediyoruz. Bunları da güzelce çırpıyoruz. Yumurtamızla beraber şekerimizi de güzelce çırptık. Bakın, kar gibi bembeyaz oldu. Şekerlerimizin o çıtır çıtırlığı iyice gidene kadar çırptık. Şimdi sıra elenmiş unumuzu eklemeye geldi. Evet, önceden elemiştim. Elenmiş unla yapılan börek çörekler inanın bana daha da lezzetli oluyor. Daha da istediğiniz kıvamı alıyor. Evet, unumuzu ekledik. Ardından
Hemen unumuzun akabinde vanilya ve kabartma tozumuzu ekliyoruz. Ki bu malzemelerimiz una daha güzel karışsın diye. Evet. Biraz da tarçın aroması katıyoruz. Tarçın hem faydalı hem de kekin kokusunu, aromasını arttıran bir baharat. Gerçekten çok yakışıyor bir de cevizli ve üzümlü keke. Evet, şimdi bu malzemeyi, kuru malzemeleri hafifçe şöyle bir karıştıralım mikserimizi açmadan. Böylelikle un ve diğer malzemeler şöyle hafifçe birbirine geçsin diye. Evet. Şimdi diğer malzemeleri ilave edeceğiz. Bir bardak dedim ama bir bardaktan şöyle daha az, bir parmak az olsa daha iyi olur. Evet, sıvı yağ. Bakın tam dolu değil, yine biraz boşluk bırakıyorum. Evet. Şimdi öncelikle bu kuru malzemelerimizi bir karıştıralım. Ana malzemelerimizi, yani temel malzemelerimizi karıştıralım. Evet, şimdi değerli izleyicilerim, bakın üzümle cevizime un ekledim. Bunun sebebi de bu malzemelerin hamurda dengeli karışımını sağlamak. Bu malzemelerin dibe çökmeden dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamak için unlamamız gerekiyor. Evet. Önce haşhaşımızı döküyoruz. Şimdi bu hamurumuza birkaç damla limon damlatıyoruz. Evet. Limon suyu damlatıyoruz birkaç damla. Evet.
O da güzel kıvam almasında yardımcı oluyor. O yüzden limonu da eksik etmiyoruz. Şimdi sıra bu malzemeyi karıştırmaya geldi. Evet, şimdi mikserle iyice çırptım. Bu hamur malzememi kalıbıma döküyorum ama hepsini dökmüyorum. Bir kısmını döküyorum, bir kısmını yine kek kabımda, mikser kabımda bırakıyorum. Şimdi bu mikser kabımda kalan kek hamuruma bir tatlı kaşığı zerdeçal ekliyorum. Ve bu şekilde karıştırıyorum. İyice baharatımı keke yediriyorum. Evet, şimdi de baharatla iyice karıştırdığım hamurumun kalan kısmını kek kalıbıma alıyorum. Evet, kek hamurumuz şu anda pişmeye hazır. Ancak bir müddet kek kalıbında dinlendirmemizde fayda var. Çünkü biraz kabarması gerekiyor. Yani önceden de bir kabarması için dinlendirmemiz gerekiyor çiğken. Şimdi bu kekimiz gerçekten çok faydalı. Bir kere zerdeçal var içinde. Zerdeçalın faydaları saymakla bitmiyor. Bunun faydalarını anlatan bir videom da YouTube kanalımda mevcut. Dilerseniz ona da bakabilirsiniz. Aynı zamanda içinde haşhaş var. Haşhaş bağırsakların çalışmasına yardımcı. Tarçınımız var. Tarçının kokusu ve kendisi zihni açar. Üzüm de yine öyle. Zihin açıcı bir özelliği var. Mesela okuldan geldikten sonra öğrencilerimize anneler bu keki ikram edebilirler. Ders çalışmadan önce zihinlerin açık olması için gerçekten faydalı. Evet, ders çalışmadan önce bir avuç üzüm yemek, işte tarçın çayı veya işte bunun gibi güzel bir kek yemek onlara faydalı olacaktır. Çünkü tarçın ve karanfil gibi baharatlar zihin yorgunluğunu alır. Zihin yorgunluğunu aldığı gibi zihnin güzel çalışmasına da yardımcı olur. O bakımdan siz değerli izleyicilerime çok çeşitli yönlerden faydası olduğu için de ayrıca tavsiye ediyorum. Biraz dinlendirip kekimizi, bu faydalı kekimizi 200 dereceye yakın bir ısıdaki fırınımıza vereceğiz. Ama fırınımızı önceden ısıtmıyoruz. Keklerde
fırın önceden ısıtılmaz. Evet, o yüzden kekimizi fırınımıza verdikten sonra fırınımızı yakacağız. Bakın değerli izleyicilerim, kekimizin kabardığını görebilirsiniz. Bu kekin pişmesi açısından olumlu bir durumdur. Bu kabarcıkların oluşması iyi bir durumdur. Şimdi kekimizi fırınımıza veriyoruz. Evet, kekimizi 200 dereceye yakın, tam 200 derecede değil, 195 olabilir. Evet, bu derecedeki fırınımıza şu an vermiş bulunuyoruz. Benim fırınım biraz geç pişiriyor. O yüzden ben 35 dakika bekleyecek gibi görünüyorum. Ama sizin fırınız farklı çalışıyor olabilir. Ona göre artık siz ayarlarsınız. Evet değerli izleyicilerim, kekimiz şu anda fırından yeni çıktı. Dumanı üstünde. Bakın ne güzel kabardı, açıldı, çatladı. Evet, böyle güzel bir kekimiz oldu. Şimdi sıra bunun servisini yapmaya geldi ama şu anda sıcak olduğu için servisini yapamıyorum. Soğumasını bekleyeceğim. Ondan sonra da servise geçeceğiz inşallah. Evet, bakın iki renkli kekimiz güzelce pişti. Şöyle bakın, yumuşacık, puf puf, sünger gibi. Evet, tam arzu ettiğimiz kıvamda. Evet, rengini de görüyorsunuz, sarı ve beyaz, krem rengi diyelim. Evet, böyle iki renkli güzel bir, hem göze hitap ediyor hem de tadı çok lezzetli, hem de bakın böyle arzu ettiğimiz kıvamda. Evet, şimdiden bunu deneyip tadına bakacaklara afiyet olsun. Afiyet olmanın yanı sıra şifa olsun. Evet, bu bir nevi şifa keki oluyor aynı zamanda. Evet, hepinize afiyet olsun, şifa olsun. Hoşça kalın değerli izleyicilerim.